Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın güzel ve değerli insanlarına saygı ve sevgiyle selamlıyorum değerli izleyiciler. Kanalıma hoş geldiniz. Teşekkür ederim beni takip ettiğiniz için, like verdiğiniz için, abone olduğunuz için. Benim görevim sizi haberlendirmek ve bugünkü haberim sırf Türkiye'deki vatandaşlarımızı ilgilendirmiyor, Avrupa'daki bütün yaşayan insanları ilgilendiriyor. Yani sırf Türkleri değil. Bakın, haberimin başlığı şöyle: dolandırıcıların yeni tuzağı. ATM'lerde sakın bu hatayı yapmayın. Dediğim gibi sırf Türkiye'de değil, Almanya'da da Sparkasse'den dikkat geldi. Size bütün bilgileri vereceğim. Başınıza böyle bir olay gelirse ne yapmanız lazım, ne gerekiyor ve para çekmeden evvel neyi nasıl kontrol etmeniz lazım? Bütün bilgiler bu haberde. ATM'lerde cash trapping yani nakit tuzağı yöntemiyle yapılan dolandırıcılık vakaları artıyor. Dolandırıcılar para çıkış haznesine yapışkan veya engelleyici malzeme yerleştirerek banknotların sıkışmasını sağlıyor. Kullanıcı uzaklaştığında parayı alıyor. Uzmanlar para çıkış haznesini kontrol etmeyi, şüpheli durumlarda bankaya ve polise haber vermeyi öneriyor. Bu konuya detaylı olarak biraz sonra tekrar geleceğim değerli izleyiciler. Son dönemde bankamatiklerde cash trapping yani nakit tuzağı adı verilen dolandırıcılık yönteminin artması uzmanları yeniden uyarıya sevk etti. Bu yöntemde dolandırıcılar ATM'lerin para çıkış yuvasına gizlice müdahale ederek vatandaşların parasını ele geçiriyor. Para takılıyorsa sıradan arıza olmayabilir. Uzmanlara göre ATM'den çekilmek istenen paranın cihazda takılı kalması çoğu zaman basit bir arızadan kaynaklanmıyor. Para çıkışına yerleştirilen yapışkan veya engelleyici düzenekler nedeniyle banknotlar sıkışıyor. Kullanıcı işlemin başarısız olduğunu düşünüp uzaklaştığında pusuda bekleyen dolandırıcılar parayı kolayca alabiliyor. Güvenlikli ATM'ler bile risk altında. Dolandırıcılıkla ilgili açıklama yapan Almanya'daki Sparkasse Bankası. Değerli izleyiciler, Almanya'daki Sparkasse. Gelişmiş güvenlik sistemlerine sahip ATM'lerin bile bu yöntemle manipüle edilebildiğini duyurdu. Özellikle dikkat çeken nokta ise çoğu durumda ATM ekranında herhangi bir uyarı mesajı çıkmaması. Yani orada bir arıza var diye bir bilgi gelmiyor, dikkat. Bu nedenle kullanıcılar olayın cihaz arızasından kaynaklandığını düşünerek aldatılıyor. Bu uyarıları dikkate alın. Sparkasse ve uzmanların nakit tuzağına karşı önerileri şöyle sıralandı. Birincisi, nokta 1. Para çekmeden önce ATM'nin para çıkış haznesini kontrol edin. Yapay kaplama olup olmadığını anlamak için hazneyi hafifçe yoklayın. Değerli izleyiciler, şöyle bir durum var. O gördüğünüz bankamatik, onun adamlar aynısını yapıyor ve onun üzerine bir kaplama yapıştırıyorlar. Her şey okey, yalnız para çıkış yeri kapalı. Ve paralar onun arkasına sıkışıyor. Bu bir metot. İşlem sırasında ATM'nin başından ayrılmayın ve çevredeki şüpheli kişilere karşı dikkatli olun. Değerli izleyiciler, burada ne yapılacak? Aman aman orasını terk etmeyin. Ama şimdi peki diyeceksiniz, ya ama ben bankamatik bilmem nerede, orada ne polis var ne şube var, ne yapacağım? Hemen cep telefonundan polisi arayacaksınız ve oradan ayrılmayacaksınız. Para çekme sırasında veya sonrasında bir anormallik fark edilirse hemen bankaya ya da polise haber verin diyor. Hemen biraz evvel söylediğim gibi oradan ayrılmayın. Ben diyorum ki, Murat Bozdağ diyor ki en iyisi Avrupa'da, İsviçre'de, Almanya'da, Fransa'da bankalar var, bankamatikler bankanın giriş bir bölümünde. Her tarafta kamera var. Oralarda bu sahtekarlık yapmak zor ama oralarda da yapılıyor. Dikkat edin.
Adam şapka giymiş, gözlük giymiş, gidiyor oraya kaplama da takıyor. Dikkat edin. Orada da öyle başınıza bir şey gelirse muhakkak ve muhakkak bankamatik üzerinde muhakkak bir acil numarası vardır. Hem onu arayın hem de polisi arayın. Diyelim ki dışarıda oldu. Mesela Türkiye'de alışveriş mağazalarının önünde oluyor. Antalya'da o ara sokaklarda oluyor. Birkaç tane ATM, bankamatik yan yana. Orada tabii ki bazen ne in oluyor, ne cin oluyor, ne taksici oluyor. Kimse olmuyor. Yalnızsanız, bakın tekrar söylüyorum. Muhakkak polisi arayın. Birisi varsa yanınızda muhakkak o beklesin, siz yardım isteyin. Gidin yardım isteyin. Artık isteyebileceğiniz kadar. Ve orada da bankamatikin üzerinde bir numara varsa oraya arayın. Ama şimdi diyeceksiniz ya Murat Bey sen arayın diyorsun ama kaplama takmışlar. Nereden bileyim o numaranın doğru olduğunu. Siz de haklısınız. Onun için ilk önce polisin numarasını arayın. İlk önce bir polis gelsin bakalım oraya, o noktaya. Ondan sonra paranız zaten garantide sayılır. Çünkü polis gelecek, kaplamayı da onlar tekrar kontrol edecek. Siz de durumu anlatacaksınız. Bundan fazla bir şey zaten yapamazsınız. Ve biraz evvel söylediğim gibi, nerede olursa olsun, bankamatik para kartı taktığınız yer orijinal gibidir. Oraya kartı verdim. Yani jup diye içine çekecek ama çıkış yerlerini de kontrol edin. Şöyle bir gözden bir kontrol edin ve baktınız gördünüz burada bir hillelik var. Hiç denemeyin. Bank kartınızı da bankomat kartınızı da hiç içine vermeyin. Herhangi bir riske girmeyin derim. Benim senelerden evvelsi genç yaşlarımda bir kere başıma geldi. Kanton Aargau, İsviçre'de 300 frank çekmek istemiştim. Ayıptır söylemesi. Hafta sonuydu. Nakit paraya ihtiyacım vardı. 300 frank bütün işlemleri yaptım. Son tuşa verdim. Para çıkıyor diye yazdı. Yalnız açılmadı. Para da gelmedi. Orada bakın değerli izleyiciler, bu çok seneler evvelsi oluyor. Bu bir sahtekarlık değildi o zaman. Bankomatikte bir hata vardı. Bankaya haber verdim. Hatta benden evvel başka insanlara da olmuş. Onlar da haber vermiş ama paramı alana kadar, bankadan paramı alana kadar bilmiyorum ama 3 ay mı 4 ay mı ne geçmişti. Böyle de olabilir ama bakın 58 yaşına geldim, bu olay 21 yaşında olmuştu. Yani aradan kaç sene geçmiş? 37 sene geçmiş. Ve o gün bugün bankamatikler bana ne fazla verdi ne de az verdi. Ben de şaşırıyorum yani. 1000 frank çekmek istiyorsun, tam sana 10 tane yüzlük veriyor. 500 çekmek istiyorsun, tam 5 tane veriyor. Türkiye'de mesela şu kadar çekmek istiyorsun, parayı o biçim sayıyor. Ya bir eksik ver, bir fazla ver. Yok, o konuda bankamatikler aslında garantilidir. Belki sizin başınıza gelmiştir. Ya fazla vermiştir ya az vermiştir. Tabii ki bana yorumlarda yazabilirsiniz. Ve sizin başınıza da böyle bir şey geldi mi? Yaşadınız mı? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Hepimizin haberi olsun ve dikkat edelim. Bakın sahtekarlar, bilmiyorum değerli izleyiciler ama sabahleyin kalktığı zaman bunlar ne düşünüyor ya? Bunu nasıl kandırırım, parasını alırım. Ya kalkın kardeşim, sabahleyin yataktan kalktıktan sonra bir de düşünün, benim bu dünyaya nasıl yararım olur? Hep zarar mı vereceksiniz? Bir kere de İşe yarayın ya. Bir şey bulun. Yeni bir şey bulun. Bir şey üretin. Çalışın. Bir şeyler yapın. Hep sahtekarlık olmaz. Bu düşünceyle değerli izleyiciler, iyi niyetimden hepinize teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. En sonunda ne diyorum? Sağlık en mühimi. Sağlıklı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.